Dunwichy'e giden yolun neden tabelalardan silindiğini kimse açıkça anlatmaz. Ama 1928 yılında bu küçük kasabada yaşananlardan sonra, bazı insanlar gördükleri şeyin insanlığın bilmesi gereken bir şey olmadığını anladı. Kuzey Orta Massachusetts'te bir yolcu, yanlış bir yol ayrımına girdiğinde, zemin daha da yükseliyor. Ağaç kenarlı taş duvarlar izlere daha da yaklaşıyor, o tozlu, kıvrımlı yoldan. Sık sık orman kuşaklarının ağaçları çok büyük görünse de, yabani otlar, çalılıklar ve otlar, yerleşim bölgelerinde nadir bulunan lükslerdir. Aynı zamanda dikilmiş tarlalar son derece az ve ıssız görünür, seyrek, dağınık evler. Yaş, sefalet ve harabe içindedir. Nedenini bilmeden, yol sormakta tereddüt edilir, o ara sıra çöken, kıvrımlı, yalnız figürlerden. Kapı eşiğinde ya da eğimli, kayalarla kaplı çayırlarda duranlardan. Bu rakamlar o kadar sessiz ve gizli ki, insan bir şekilde yasakla yüzleşmiş gibi hissediyor. Hiçbir şeyin olmaması, daha iyi olurdu. Bir yolun yükselmesi, dağları derin ormanların üzerinde gösterdiğinde, garip bir huzursuzluk hissi artıyor. Zirvelerde öyle rahatlık ve doğallık hissi vermek için yuvarlak ve simetrik değil. Ve bazen gökyüzü özellikle net bir şekilde kuir daireleri çiziyor, çoğunun taçlandırıldığı uzun taş sütunların. Sessizlik. Sorunlu derinlikte kanyonlar ve vadiler yolu kesişiyor ve kaba ahşap köprüler her zaman şüpheli bir güvenlik açısından görünür. Yol yine diplere iner. İçgüdüsel olarak bataklık alanlar var. Hoşlanmadığı ve hatta neredeyse korktuğu. Akşamları görünmeyen whippoorwills kuşları cıvıldıyor. Ateş böcekleri olağanüstü bollukla dans etmek için dışarı çıkıyor. Gürültülü, ürkütücü derecede ısrarcı ritimler, gürültülü kurbağaların gürültüsüyle karışarak, Miskatonic için üst kısımlarının ince, parlak çizgisi tuhaf bir şekilde kubbeli tepelerin eteklerine yakın dolanırken, yılan benzeri bir öneri bunların arasında yükselir. Tepeler yaklaştıkça, ormanlık yanlarına daha çok dikkat edilir, taçlı üst kısımlara. O taraflar karanlık ve ani bir şekilde beliriyor. Aralarındaki mesafeyi korumayı düşünüyorsunuz. Ama yol yok, onlardan kaçmak için. Kapalı bir köprünün karşısında küçük bir köy görülür. Dere ile Round Mountain'ın dikey yamacı arasında sıkışmış. Ve çürüyen Gambrel çatılarının bir mesajı vermesine hayran kalıyorsunuz. Komşu bölgeden daha erken bir mimari dönemdir bu. Yakından bakınca, evlerin çoğunun terk edilmiş ve harabe olduğunu ve kırık dökük kilisenin şimdi köyün tek dağınık ticari kuruluşuna ev sahipliği yaptığını fark ediyorsunuz. Köprünün zorlu tüneline güvenmekten korkuyorsunuz, ama orada yok, bunu önlemenin bir yolu. Bir kez o noktayı geçtikten sonra, bir izlenim oluşmasını önlemek zordur. Köy sokağında hafif ve kötü niyetli bir koku var, kütle küf ve yüzyılların çürümesi. Oradan uzaklaşmak her zaman bir rahatlamadır. Tepelerin eteğinden dolanarak dar yolu takip etmek ve Aylesbury Pike ile yeniden birleşene kadar düz arazi boyunca uzanmak. Sonrasında bazen, Dunwich'ten geçtiğini öğrenir insan. Dışarıdan gelenler Dunwich'i mümkün olduğunca nadiren ziyaret eder. Ve belirli bir dönemden beri, Season of Horror, üzerine işaret eden tüm tabelalar alındı aşağı. Sahne, sıradan bir estetik kanonla değerlendirildiğinde, daha çok genellikle güzeldi. Yine de sanatçı akını ya da yaz turistleri pek uğramaz buraya. 200 yıl önce, cadı kanı, şeytan tapması konuşulduğunda ve garip orman varlıklarına alay konusu olunmadığında, bu, yerel bölgeden kaçınmanın nedenlerini sunan bir gelenekti. Bizim mantıklı çağımızda, çünkü 1928'deki Dunwich dehşeti kasabanın dehşeti tarafından susturuldu. Ve dünyanın refahı temel alındı, insanlar bunu farkında olmadan uzaklaştırıyor. Tam olarak nedenini anlatmadan. Belki bir sebep, ama bilgisiz olanlara uygulanamaz yabancılar, yerlilerin artık itici derecede dekaden olması, birçok New England'da yaygın olan geriye gitme yolunda çok ilerlemiş olmasıdır. Kendi başlarına bir ırk oluşturmak için geldiler. Dejenerasyon ve akraba evliliği ile ilgili iyi tanımlanmış zihinsel ve fiziksel damgalarla, zekalarının ortalaması son derece düşükken, yıllıkları ise açık acımasızlık ve yarı gizli cinayetler, ensest ve neredeyse adlandırılamayan şiddet ve sapkınlık eylemleriyle doludur. Yaşlı soylular, bunlardan gelen 2 veya 3 Armigerous aileyi temsil ediyor 1692'de Salem'den, genel çürüme seviyesinin biraz üzerinde kalmıştır.
Birçok kol, kirli halkın içinde o kadar derin bir şekilde işlenmiş ki, sadece isimleri, utandırdıkları kökenin anahtarı olarak kalır. Bazıları, Vadeleyler ve Piskoposlar hala en büyük oğullarını Harvard'a gönderiyor ve Miskatoni'ye. Ama o oğullar nadiren çürük kumarbaza geri dönerler, atalarının doğduğu çatılara. Kimse, son dehşetle ilgili gerçekleri bilenler bile, Dunwill'in sorununun tam olarak ne olduğunu söyleyemez, eski efsaneler konuşsa da. Kutsal olmayan ayinler ve Kızılderililerin toplantıları hakkında, büyük yuvarlak tepelerden yasak gölge şekilleri olarak adlandırıldı ve vahşi orgiastik dualar yaptı. Yüksek çatlama sesleri ve yerden gelen gürültüler kopardı. 1747'de rahip Abijah Hoedley, Dunwich köyündeki Kongregasyonel Kilisesi'ne yeni gelmiş. Bir vaaz vermiştir. Şeytan ve cinlerinin yakın varlığı üzerine unutulmaz bir vaaz. Burada şöyle dedi: bu küfürlerin cehennem treni daymonlar, inkar edilemez kadar yaygın bir bilgi konusudur. Lanetli Azazel ve Buzrail'in, Beelzebub ve Belal'ın sesleri yerin altından artık onlarca güvenilir tanık tarafından duyuldu. Yaşamak. Ben de 2 hafta önce çok düz bir bölge yakalamıştım. Evimin arkasındaki tepede kötü güçler hakkında konuşma, orada. Titreme ve yuvarlanma, inleme, çığlık ve tıslama gibi bir şeydi. Bu dünyadaki hiçbir şey yükselemezdi ve bu da olmalı. Sadece kara büyünün keşfedebileceği mağaralardan geliyor ve sadece Divel kilidini açıyor. Bay Hoedley bu vaazı verdikten kısa süre sonra ortadan kayboldu. Ama Springfield'da basılan metin hala mevcut. Tepelerdeki sesler yıldan yıla rapor edilmeye devam etti ve hala bir bilmece oluşturuyordu. Jeologlar ve fizyograflar için, diğer gelenekler ise tepe taçlarının yakınında kötü kokulardan bahseder. Taş sütunlar ve hafifçe duyulan koşkulu havalı varlıklar. Büyük vadilerin dibindeki belirli noktalardan belirli saatlerde yükselen. Bazıları ise, şeytanın şerbetçi otu bahçesini açıklamaya çalışırken, kasvetli bir durum, ağaç, çalı ya da çimen bitmeyecek yere taşılmış bir yamaç. O zaman, ayrıca, yerliler çok sayıda whippoorwill kuşundan ölümcül derecede korkarlar. Sıcak gecelerde sesli olurlar. Kuşların şu şekilde olduğuna yemin edilir. Ölenlerin ruhlarını pusuda bekleyen psikopomplar ve zaman. Onların ürkütücü çığlıkları, acı çekenin mücadele eden nefesiyle uyum içindedir. Eğer kaçan ruhu bedenden ayrılırken yakalayabiliyorlarsa, anında uçup gidiyor. Şeytani kahkaha atıyorlar. Ama eğer başarısız olursa, yavaş yavaş hayal kırıklığı dolu bir sessizliğe bürünüyorlar. Bu hikayeler elbette modası geçmiş ve saçma, çünkü geliyorlar. Çok eski zamanlardan beri. Dunwich gerçekten inanılmaz derecede yaşlı. Yaşlanmıştır, 30 mil içindeki topluluklardan çok uzak. Güneyköy'de hala antik bodrum duvarlarını ve bacasını görebilirsiniz. 1700 öncesinde inşa edilen Piskopos evi, değirmenin kalıntıları ise 1806'da inşa edilen. Şelaleden şelaleye en modern mimari yapıyı oluşturur görülmek için. Burada sanayi gelişmedi ve 19. yüzyıl fabrika hareketi kısa sürdü. En büyükleri büyük olanlardır. Tepelerin üzerinde kaba oyma taş sütunlardan oluşan halkalar var, ancak bunlar daha fazlasıdır. Genellikle yerleşimcilerden çok Kızılderililere atfedilen. Yataklar, kafatasları ve kemikler, bu daireler içinde ve büyük çevrede bulunur. Sentinel Hill'deki masa benzeri kaya gibi. Böyle bir şeyin, bu yerler bir zamanlar Pocumtuck ailesinin mezarlık yerleri olduğunu gösteriyor. Birçok kişi, etnologlar, böyle bir teorinin saçma olasılıksızlığını görmezden gelerek, kalıntılara inanmakta ısrar ediyorlar. Dunwich kasabasında, büyük ve kısmen yerleşim alanı olan bir yerdeydi. Köyden 4 mil ve 1 mil uzaklıkta, bir tepenin yanında yer alan bir çiftlik evi. Ve başka herhangi bir evden yarım kişi. Wilbur Vadeley'nin 5 yaşında doğduğunu belirtmek 1913 Şubat ayının 2. günü sabah sabahı. Bu tarih geri çağrıldı çünkü Candlemas'tı. Dunwich'teki insanlar bunu merakla gözlemlemektedir başka bir isimle. Ve çünkü tepelerdeki sesler duyulmuştu ve kırsaldaki tüm köpekler ısrarla havlamıştı. Tüm bugün. Bir gece önce, daha az dikkat çekici olan ise annenin. Biraz şekilsiz ve çekici olmayan, çökmüş Vadeleylerden biriydi. 35 yaşında albino bir kadın. Yaşlı ve yarı aklı başında bir babayla yaşıyor. Hakkında en korkunç büyücü hikayeleri fısıldanmıştı gençliğinde. Lavinia Vadeley'nin bilinen bir eşi yoktu.
Ancak bölgenin geleneğine göre çocuğu reddetmeye çalışmadı. Köy halkının soyunun diğer tarafı hakkında ve istedikleri kadar geniş spekülasyon yaptılar. Aksine, öyle görünüyordu. Böyle bir karanlık, keçi görünümlü bebekten tuhaf bir şekilde gurur duyuyordu. Kendi hasta ve pembe gözlü albinizminin aksine. Ve duyuldu sıra dışı güçleri ve muazzamlığı hakkında birçok meraklı kehanet mırıldanır gelecek. Lavinia böyle şeyler mırıldanmaya meyilli biriydi. Çünkü o, bir tepelerdeki gök gürültülü fırtınalar arasında dolaşan yalnız bir yaratık. Ve babasının miras aldığı büyük kokulu kitapları okumaya çalışıyor. 200 yıllık vadeleyler boyunca. Ve hızla çökmeye başlayan, yaşlanmış ve solucan delikleriyle dolu parçalar. Hiç okula gitmemişti ama gitmişti. Eski vadeleyinin sahip olduğu eski lorun kopuk parçalarıyla doludur öğretti. Uzak çiftlik evi her zaman eski yüzünden korkulmuştu. Vadeleyinin kara büyü konusundaki ünü. Ve açıklanamayan ölümü. Lavinia 12 yaşındayken Bayan Vadeley'nin şiddeti ise olmamıştı. Mekanın popüler olmasına yardımcı oldu. Garip etkiler arasında izole olmuş, Lavinia vahşi ve görkemli hayalleri severdi ve tek meslekler. Boş zamanı, ev işleriyle de pek almıyordu. Uzun zamandır tüm düzen ve temizlik standartlarının geldiği bir ev, kayboldu. Tepe seslerinin bile üzerinde yankılanan korkunç bir çığlık vardı. Ve Wilbur'un doğduğu gece köpeklerin havlaması. Ama bilinen bir doktor yok ya da ebe onun gelişine başkanlık etti. Komşular onun hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Ta ki bir hafta sonra, yaşlı vadeli kız akla karın içinden geçtiğinde. Dunwich köyüne kadar ilerledi ve Osborne'un genel dükkanında şezlonglar. Görünüşe göre yaşlı adam, bulanık beyninde gizlilik unsuru eklenen bir unsur. Onu bir nesneden korkunun bir konusuna ince bir şekilde dönüştürdü, gerçi. Hiçbir aile etkinliğinden rahatsız olmayan biriydi. Tüm bunların arasında, kızında daha sonra fark edilen gurur izini gösterdi. Ve çocuğun babalığı hakkında söyledikleri, birçok kişinin hatırladığı, dinleyiciler yıllar sonra. İnsanların ne düşündüğünü bilmiyorum, Lavini'nin oğlu babasına benziyor muydu? Hiçbir şey gibi görünmezdi. Sadece insanları sanmanıza gerek yok. Buradaki aile. Lavini biraz okudu, bazı şeyler tohumladı. En fazla senin anlattığın kadar. Onun adamının da en iyi biri olduğunu düşünüyorum. Aylesbury'nin bu tarafında bulduğunuz gibi huban yapın ve eğer bunu biliyorsaydın. Tepelerde ne de ben Çiğlen'im, daha iyi bir kilise düğünü de göremezsiniz. 10. Size şunu söyleyeyim, bir gün Yu halkı bir çocuk duyacak. Lavini, Sentinel tepesinin tepesinde babasının adını çağırıyor. Wilbur'u hayatının ilk ayında gören tek kişiler. Eski Zecheria Vadeli, henüz çürük Vadeleylerden. Ve E.R.L. Sawyer'ın evlilikten olan eşi Mamie Bishop. Mamie'nin ziyareti açıkçası bir şeydi. Merak üzerine yazdı ve sonraki hikayeleri gözlemlerine hak etti. Ama Zekeriya, yaşlı Vadeley'nin bir çift Alderni ineğine liderlik etmek için geldiği. Oğlu Curtis'i satın almıştı. Bu, bir sürecin başlangıcını işaret ediyordu. Küçük Wilbur'un ailesinin sığır alışverişi yapması. Sadece sona erdi. 1928'de Dunwich dehşeti gelip gittiğinde. Ama hiçbir zaman harap vadeli ahırı hayvanlarla dolu gibi görünüyor. İşte, insanların çalmak ve saymak için meraklı olduğu bir dönem geldi. Eski dağın üzerindeki dik yamaçta tehlikeli bir şekilde otlayan sürü. Çiftlik evi ve asla 10 ya da 12 anemikten fazlasını bulamıyorlardı, kansız görünümlü örnekler. Belli ki bir hastalık ya da hastalık. Belki de sağlıksız otlaktan ya da hasta mantarlardan kaynaklanmıştır. Ve kirli ahırın ağaçları, ne hayvanlar. Garip yaralar veya yaralar, bir tür aspekte sahip olmak. Kesikler, görünür sığırları etkilediği gibiydi ve bir ya da iki kez. İlk aylarda bazı arayanlar ayırt edebileceklerini sanıyordu. Gri ve tıraşsız yaşlı adamın boğazlarında benzer yaralar vardı. Çılgın, kıvruk saçlı albino kız. Wilbur'un doğumundan sonraki baharda, Lavinia alışkanlığına geri döndü. Tepelerde dolaşıyor, orantısız kollarında esmer saçları taşıyor çocuk. Vadeleylere olan kamu ilgisi, çoğu yıl sonra azaldı. Köylüler bebeği görmüştü ve kimse bu konuda yorum yapmamıştı. Bu hızlı gelişim, o yeni gelenin her gün sergilediği gibiydi. Wilbur'un büyümesi gerçekten olağanüstüydü. Çünkü 3 ay içinde doğumunda genellikle bulunmayan bir boyut ve kas gücüne ulaşmıştı. Tam yaşın altında bebekler. Hareketleri ve hatta vokal sesleri.
Bir bebekte oldukça tuhaf olan bir ölçülülük ve kasıtlılık gösterdi ve 7 aylıkken. Kimse gerçekten hazırlıksız değildi. Yardımsız yürüyerek, bir ay daha yeterli olan duraksızlıklarla. Kaldır. Bu zamandan biraz sonra, Halloween'de, büyük bir yangın başladı. Gece yarısı Sentinel Tepesi'nin tepesinde görüldü, eski masa gibi. Taş, eski kemiklerden oluşan tümülüsünün arasında durur. Oldukça fazla konuşma. Bozulmamış piskoposlardan Silas Bishop'un bahsettiği zaman başladı. Çocuğun annesinin önünde o tepeye sağlam bir şekilde koştuğunu görmek. Yangından yaklaşık 1 saat önce, bu durum bildirildi. Silas bir topu topluyordu. Sokak inesi, ama kısa bir süre fark ettiğinde görevini neredeyse unutuyordu. 2 figür fenerinin loş ışığında. Neredeyse hızla hareket ettiler, sessizce çalılıklar arasından geçiyordu. Ve şaşkın bir izleyici, tamamen çıplak olduklarını düşünmek. Sonrasında emin olamadı. Çocuk hakkında, belki bir tür püsküllü kemer ve bir çift koyu mavi şort ya da pantolon giymişti. Wilbur bundan sonra hiç görülmedi. Tam ve sıkı düğmeli kıyafetler olmadan. Canlı ve bilinçli, her zaman böyle görünen bir düzensizlik ya da tehdit edilen bir bozulma. Onu öfke ve endişe doldururdu. Onun sefil annesiyle olan zıtlığı. Ve dede bu açıdan çok önemli görülüyordu, ta ki dehşet dönemine kadar. 1928'de en geçerli nedenleri öne sürdü. Sonraki Ocak ayı dedikoduları, hafifçe şu gerçeğiyle ilgileniyordu. Lavini'nin siyah velet, konuşmaya başlamıştı ve henüz 1 yaşındayken. 11 ay. Konuşması hem bölgenin sıradan aksanlarından farkı ve çünkü çocukça pelteklemeden özgürlük gösterdi. Ve bu, birçok çocuğun 3 ya da 4 kişi gurur duyabilir. Çocuk konuşkan değildi, ama konuştu, tamamen ele geçirilmemiş bir kaçamak unsuru yansıtıyor gibiydi. Dunwich ve sakinleri tarafından yapılmıştır. Gariplik, onun içinde değildi. Dedi, hatta kullandığı basit deyimlerde, ama belirsiz bir şekilde bağlantılı görünüyordu. İntonasyonu veya iç organlarıyla, konuşulan sesler, yüz yüzüde olgunluğuyla dikkat çekiciydi. Çünkü annesinin ve büyük babasının çenesizliğini paylaşsa da, onun sağlam ve erken şekilli burun, onun ifadesiyle birleşiyordu, büyük, koyu, neredeyse Latin gözleri. Ona yarı yetişkinlik havası veriyordu ve neredeyse doğaüstü zeka. Ancak son derece parlak görünmesine rağmen, çirkin, neredeyse bir şey vardı. Kalın dudakları keçi gibi ya da hayvansı gibi, büyük gözenekli, sarımsı deri, kaba kıvrık saçlar. Ve garip şekilde uzun kulaklar. Yakında annesinden ve büyük babasından bile, daha çok sevmediği bir şey vardı, ve hepsi. Onun hakkındaki varsayımlar, geçmiş büyüye göndermelerle süslenmişti. Eski vadeleyin. Ve bir zamanlar çığlık attığında tepelerin nasıl sallandığı. Yog-Sothoth'un korkunç adı, taş halkası içinde önünde kollarında açık büyük bir kitap. Köpekler çocuğu nefret ediyordu. Ve her zaman çeşitli savunma önlemleri almak zorundaydı. Havlayan tehdit. Bu arada, eski vadeli, ölçülebilir bir şekilde sığır satın almaya devam etti. Sürüsünün büyüklüğünü artırdı. Ayrıca kereste kesip evinin kullanılmayan kısımlarını tamir ediyor. Geniş, sivri çatılı bir ev. Arka ucu tamamen kayalık yamaçta gömülü ve en az harabe olan 3 yer kat odası. Her zaman yeterliydi kendisi ve kızı için. Mutlaka büyük rezervler olmalıydı. Yaşlı adamın bu kadar zor bir başarıyı başaracak gücü vardı. Emek. Ve hala zaman zaman deli bir şekilde gevezelik etse de, marangozluğu, ses hesaplamasının etkilerini gösteriyor gibiydi. Gerçekten başlamıştı. Wilbur doğduğu anda, birçok alet kulübesinden biri aniden düzene konmuş. Tahta ile örtülü ve sağlam bir kilitle donatılmıştı. Şimdi, evin terk edilmiş üst katını restore ederken, hayır, daha az titiz bir zanaatkar değildi. Manisi sadece şuydu, geri kazanılan bölümdeki tüm pencerelerin tahtalarla kapatılması. Ama birçok pencere, geri kazanma ile uğraşmanın çılgınca bir şey olduğunu ilan ediyordu hepsini. Daha az açıklanamaz olan ise, alt kattaki başka bir odayı donatmasıydı. Yeni torunu için, birkaç kişinin aradığı, ama kimsenin görmediği bir oda. Sıkı panolarla kaplı üst kata hiç kabul edilmedi. Bu oda, uzun ve sağlam raflarla astarlandı, bu yol boyunca yavaş yavaş. Görünüşte dikkatli bir şekilde, tüm çürüyen eski kitapları düzenlemişti ve kendi döneminde serseri bir şekilde yığılmış kitap parçalarını,
Çeşitli odaların garip köşelerinden toplamıştı. Biraz kullandım, derdi ve yırtık bir sayfayı onarmaya çalışırdı. Paslı mutfak ocağında hazırlanmış, siyah harfli bir sayfa. Ama çocuk, onları daha iyi kullanmaya hazır. Onları da severdi. Herkes gibi iyi olacak, çünkü hepsi onun olacak. Wilbur 1 yıl 7 aylıkken, Eylül 1914'te, boyut ve başarıları neredeyse endişe vericiydi. Büyümüş de, 4 yaşında bir çocuk olmuştu ve akıcı, inanılmaz zeki bir konuşmacıydı. Tarlalarda ve tepelerde özgürce koştu ve annesine eşlik etti tüm dolaşıklarında da. Evde ise, o eşcinsel kişiyi dikkatle incelerdi büyük babasının kitaplarında, resimler ve çizelgeler. Yaşlı Vadeli ise uzun, sessiz öğleden sonralar boyunca ona öğretir ve kateşizmler verirdi. Bu sefer evin restorasyonu tamamlandı ve izleyenler, neden üst pencerelerden birinin önünde sağlam bir tahta kapı olduğunu merak etti. Doğu çatı ucunun arkasında bir pencereydi, tepeye yakın ve kimse neden bir çıtlı tahta pistin yerden inşa edildiğini hayal edemiyordu. Bu dönem hakkında, işin tamamlanması, insanlar, eski alet evinin sıkı olduğunu fark etti. Wilbur'un doğumundan beri kilitliydi ve penceresiz bir şekilde tahta ile örtülü, yine terk edilmişti. Kapı utanç verici bir şekilde açıldı ve E.A.R.L. Sawyer bir keresinde Old Vadeli'de bir sığır satma görüşmesinden sonra içeri girmişti. Karşılaştığı tuhaf kokudan tamamen dağınıktı. Böyle bir koku, diye düşündü, hayatında hiç kokmadığı gibi. Sadece yakındaki tepelerdeki kızılderili dairelerinde olabilirdi ve başka hiçbir yerden gelmeyecek. Aklı başında ya da bu dünyadan olmayan bir şeydi. Ama sonra, Dunwich halkının evleri ve kulübeleri, koku berabersizliğiyle hiç dikkat çekmemişti. Sonraki aylar, görünür olaylardan yoksundu. Sadece herkes, gizemli tepe seslerinin yavaş ama istikrarlı bir şekilde artacağına yemin etti. Açık 1915 Mayıs arifesi. Aylesbury halkı bile sarsıntılar yaşandığını hissederken, sonraki Halloween, yeraltı gürültüsü yarattı. Alevlerin patlamalarıyla tuhaf bir şekilde senkronize edilmiş. O cadı Vadeleyler Duins, Sentinel Hill'in zirvesinden yükseliyordu. Wilbur büyüyordu. Tuhaf bir şekilde, o da 10 yaşında bir çocuk gibi görünüyordu 4. sınıf. Şimdi kendi başına hevesle okuyordu, ama çok daha az konuştu eskiden. Yerleşik bir sessizlik onu içine çekiyordu ve ilk kez, zamanla insanlar, özellikle kötülüğün doğuşundan bahsetmeye başladı. Keçi gibi bir yüzü vardı. Bazen tanımadığı bir jargon mırıldanırdı. Ve dinleyiciyi ürpertecek şekilde garip ritimlerle ilahi yapardı. Açıklanamaz bir korku. Köpeklerin ona karşı gösterdiği tiksinti artık geniş çapta ünstten çıktı ve kırsalı güvenle dolaşmak için tabanca taşımak zorunda kaldı. Ara sıra kullandığı bu silah, köpek sahipleri arasında popülerliğini artırmadı koruyucuların. Evdeki birkaç ziyaretçi genellikle Lavinia'yı yalnız bulurdu zemin katta. Garip çığlıklar ve ayak sesleri, tahtalarla kaplı salonda yankılanırken. 2. kat. Babası ve çocuk, ne olduğunu asla söylemezdi. Ama bir kez solgunlaşıp anormal bir şekilde davrandı. Bir şakacı balık satıcısının, kilitli kapıyı denerken bir derece korkuya daldığı merdivenle. O satıcı, Dunwich'teki mağaza şezlonglarına söyledi. Yukarıdaki katta bir atın yere vurduğunu sandığını söyledi köy. Şezlonglar, kapı ve pisti düşünerek. Ve bu kadar hızlı kaybolan sığırları. Sonra titrediler ve eski Vadeleyin gençlik hikayelerini ve garip şeyleri hatırlıyorlardı. Bir öküz uygun yerde kurban edildiğinde, topraktan çağrılırlar. Bazı putperest tanrılara zamanı, bir süredir fark edilmişti ki, köpekler de Vadeli mekanından aynı derecede nefret etmeye ve korkmaya başlamıştı. Çünkü genç Wilbur'dan kişisel olarak nefret ediyor ve ondan korkuyorlardı. 1917'de savaş başladı ve Sukuyre Sawyer, Vadeli başkanı olarak yerel asker kurulu, genç Dunwich'teki bir kota bulmak için çok çalıştı. Bir kalkınma kampına gönderilmeye bile uygun bir durumdu. Hükümet, endişelenerek, bölgesel çöküşün bu tür işaretlerini, birkaç subay ve tıbbi uzmanlar araştırma yapar. Yeni İngiltere'de bir araştırma yürütmek. Gazete okuyucuları hala hatırlayabilir. Olay sahnesinde olan tanıtım, bu soruşturma gazetecilerini Vadeleylerin izinden düşürdü ve Boston Globe ve Arkham Advertiser'ın gösterişli bir baskı yapmasına neden oldu. Genç Wilbur'un erken olgunluğu ve yaşlı Vadeley'in siyahi hikayeleri.
Büyü, garip kitapların rafları, mühürlü ikinci kat. Eski çiftlik evi ve tüm bölgenin tuhaflığı ile tepesi sesleri. Wilbur o zaman 4,5 yaşındaydı. Ve bir çocuk gibi görünüyordu. 15. Dudakları ve yanağı kaplanmış, kaba, koyu bir tüylü. Ve onun sesi kırılmaya başlamıştı. E.A.R.L. Sawyer, Vadeli evine gitti. Her iki grup muhabir ve kameramanla birlikte. Dikkatlerini çekti. Şimdi mühürlüden aşağı sızılan tuhaf kokuya kadar, üst boşluklar. Tam olarak bulduğu bir koku gibiydi, dedi. Ev nihayet onarıldığında terk edilmiş bir alet kulübesi ve tıpkı bazen taş dairelerin yakınında yakaladığını düşündüğü hafif kokular gibiydi. Dağlarda, Dunwich halkı hikayeleri ortaya çıktıklarında okurdu. Ve bariz hatalara gülümseyerek baktı. Ayrıca yazarların neden olduğunu da merak ettiler. Yaşlı Vadeli'nin her zaman sığırlarının parasını ödediğini çok vurguladı. Çok eski tarihli altın parçalarla. Vadeli'ler almıştı ziyaretçilerini, gizlemeyen bir hoşnutsuzlukla ziyaret ettiler. Ancak cesaret edemiyorlardı. Şiddetli bir direniş veya konuşmayı reddederek. Daha fazla kamuoyuna yaklaştırmaya.